gerçekten uzundu yani şey. Ben Sayın Müslümanoğlu, değerli şahsınızla tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah buradan bir sonuç çıkartacağız ve bu Platanus'la ilgili konuşurken de ilk defa duyacağınız bir bilgiyi vereceğim. Bu birçok bilim adamına ışık tutacaktır. Bu konuyu ben yaklaşık olarak 2007 yılından beri kendim bizzat uygularım. Ve işte bazen sorarlar hocam bunları ne kadar çabuk böyle kürleri geliştirebiliyorsunuz diye. Tabii bunun arkasında burada vurgulayacağım konu yatıyor. Yeri gelince ben bunu bildireceğim. Şimdi Platanus, çınar yaprağı, çınar. Bunun bir Amerika Birleşik Devletleri'nde olanı var. İşte Occidentalis, Asya ve Anadolu'da Orientalis'i var. İngiltere ve İspanya'da Hispanica bu Occidentalis ile Orientalis'in melezlemesi, hibriti yani. Bir de Anatolius'u var. Bunu ben söylüyorum. Ya Saracoğlu Hoca bu Anatolius'u da nereden çıkardı? Yeni bir tür mü çıktı Anadolu'da filan? Evet öyle. Gerçekten de öyle. Basalım. Evet şimdi şu Occidentalis solda gördüğünüz, sağda gördüğünüzde Orientalis yaprağı, çınarın. Soldaki mide bulantısı ve baş ağrısı ve kabızlık yapar. Bunlar olgunlaşmış yapraktır, her ikisi de. Ama bunu bu haliyle toplarsanız, benim önermiş olduğum endikasyonları pek göremezsiniz. Neden? Tıbbi amaçlı kullanılacak çınar yaprağının dalında kuruması beklenmelidir. Bunu beklemek zorundayız. Dalında kuruyacak. Aksi takdirde çınar yaprağı toksik etkili ve kireçlenme, gut ve antidepresan olarak yeterli düzeyde endike değildir. Fazla da bekletirseniz, yani sonbahar biliyorsunuz çınar bölgesinde çınar ağacı olanlar bilirler, çınar yaprağı çok geç düşer. Çünkü ağaç sonbahar mevsimine girerken yapraklarda depolanmış olan metabolitleri geri çeker. Pigmentleri geri çeker beslenme için. Bunu bir ağaç daha yapar. Çok önemli bir ağaçtır o. Evet. Şu adı aklıma gelir söylerim. İngilizlere savaş kazandıran ok yapımındaki bir ağaçtır. Napolyon'u bununla yendi İngilizler. Bu ağaçtan yapılmış oklarla. Evet, sekonder metabolitleri de kaybediyor. Şimdi bu Orientalis hem kireçlenmede hem gutta hem de PMS dediğimiz post-menstrual sendromda çok ama çok etkili. Hele kireçlenme. Bunu artık Türkiye'de Sağır Sultan duydu ve bunu Türkiye'de yani dünyaya da ilk bu anlamda tanıtan kişiyim. Geleneksel uygulamalarına bakacak olursak, batıdaki ismiyle Avicenna, yani İbn Sina, bu çınar yaprağını dıştan kullanmıştır. Yani ağrı kesici, analjezik olarak işte diş ağrısında, sırt ağrısında, diz ağrılarında, bir de ödem atıcı olarak lapasını yaptırıyor. Kitabına baktığınızda işte aşağıda da bunun citation'ını verdim. Dikkat ederseniz çınar yaprağında toksik etkili C1 body'ler var. Yani formik asit, formaldehit, metanol bunlar toksik etkili. Bunları uzaklaştırmamız lazım.
Değerli misafirler, her bitkinin kendine özgü bir sırrı vardır. Bunu unutmayın. Bu her bitkide bu özeldir, kendine özgüdür. O sırrı çözmeden, öğrenmeden ondan istediğiniz sonucu alamazsınız. Mümkün değil. Kendisini saklar durur. Metilotrofik bakteri, yani bir karbonlu metabolitleri tüketen, metabolize eden, katabolize eden bakteriler. Bunlar her bitkinin kendine özgü üzerinde bir miş popülasyon olduğunu biliyoruz. Bakteri kültürü var. İşte Metillobacterium platani, Platanus'tan gelir, çınar yaprağına özgüdür. Ve bunu yapraklarından izole edebilirsiniz, çınar yaprağından, orientalis'ten. Ve bu anlamda onun nelere kadir olduğunu görürsünüz. Bu Güney Koreli bir bilim grubunun, işte tesadüf 2007'de okudum. Dedim, onların işi başka, onlar çevreyle ilgili parametrelerde ölçüm yaparken tesadüf bulmuşlar. Sonra gördük ki, yani bu gram negatif bir bitki, bakteri ve pH optimumları da 6 ile 7 civarında, yani aerobik bir bakteri. Çınar yaprağının içeriğindeki metanolü, toksik etkili yani, işte formik asiti bunları yok ediyor. Formaldehiti yok ediyor, tüketiyor, katabolize ediyor. Dolayısıyla yaprağın toksik etkisi ortadan kalkmış oluyor. Bu gerçekten çok dikkate değer bir konudur. Bunun için efendim şu mevsimde toplayalım, şöyle toplayalım derken siz o yaprağın üzerindeki, o bitkinin üzerindeki bakteri popülasyonunu bilmek zorundasınız. Ona göre toplanır. Evet. Bir şey daha var. Neden Anatolius? Yani Orientalis'in yerine Anatolius diyorum ben. Çünkü bu sadece Ege bölgesine özgü, bor madenlerinin olduğu, toprakta borun olduğu bölgelerde yetişen çınar, Anatolius öyle diyelim. Yani Orientalis'in adı Anatolius'a dönüşüyor. Çünkü biliyoruz ki toprağın mineralleri bitkinin yapraklarında oluşan sekonder metabolitleri de değiştiriyor. Yani terzi gibisiniz. Elinize bir bakteriyi alırsınız, yaprağın üzerine koyarsınız. Şunları tüketin dersiniz. İstemediğiniz metabolitler varsa. Evet. Anatolius, yani sekonder metabolitleri içerisinde dikkat ederseniz benzoksaborol bu antifungal etkilidir ve bunu sentetik olarak üretiyorlar ama çınar yaprağının eğer Anatolius türü ise, yani bor toprağında bor olan bölgede yetişiyorsa evet antifungal etkili. Antibiyotik özelliği de var. Bunun aynı zamanda bu metabolitin. O da gene aşağıya yazdım. İkincisi ise diazaborin, bu kadınlardaki östrojen hormonu, yani menopoz dönemindeki bayanlar için bulunmaz bir nimettir. Diazoborin, yani ne yapacaksınız? Çınar yaprağını bu amaçla kullanabileceksiniz. Evet. Bakın bu fungal özellikler sentetik olarak piyasada bol miktarda
satılmaktadır. Şimdi ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Burada en önemli şey, tekrar dönecek olursak, metilotrofik bakteriler, C2 yapılı yani çift karbonlu, 3 karbonlu değişik sekonder metabolitler var. İşinize gelmeyenleri bu bakterilerle ne yapıyorsunuz? Metabolize ediyorsunuz. Onları parçalıyorsunuz. Biodegradation'a uğratıyorsunuz. Evet, değerli misafirler, son şeyi kapatıyorum. Buradan size o müjdeyi tekrar vereyim. Ankara'da Milli Botanik Bahçesi inşallah çok yakın bir gelecekte açılıyor. 81 il, 181 üniversite. Her ilin tarım il veya ilçe müdürlükleri kendi ilin veya ilçenin üniversitesiyle bir araya gelip kendi biyolojik çeşitliliği ve genetik kaynakları doğrultusunda bu Milli Botanik Bahçesi'ne bunların demonstrasyonlarını yapacaklar. Bugün milli botanik aynı zamanda milli ilaç demektir. Bütün hedef odur. Yani yeni bir molekülün bulunması, göğsümüzü kabartarak 4000 tane endemik bitki var diyoruz ama kim ne biliyor hakkında? Hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmiyoruz. Yani dolayısıyla bu 4000 bitki demek, 3000 bitki demek. Hadi biraz daha ineyim. 3000 yeni molekül demektir. Gençlerimiz bu konuda bilgiye aç ve Türkiye'yi 90 derece ayağa kaldıracak olan olay olarak ben bunu görüyorum. Onun için inşallah buradaki sadece metilotrofik bakteriyi çınar yaprağına özgü olarak size bir örnek teşkil eder. Her bitkinin kendine özgü bakterisi vardır. Bunlar değerlendirilir. Ben çok iyi değerlendirileceğine ve birçok kimseye de ışık tutacağına inanıyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum.